Hollanda'yı bir vatan sanıyorsanız büyük bir illüzyonun içindesiniz demektir. Çünkü burası aslında doğanın izin verdiği bir ülke değil. Haritaya baktığınızda pırıl pırıl şehirler görüyorsunuz. Ama aslında gördüğünüz şey fizik kurallarına karşı işlenmiş devasa bir mühendislik suçu. Çünkü Hollanda'nın fişini sadece birkaç günlüğüne çekerseniz ne o meşhur lale tarlaları kalır ne de milyar dolarlık ofisler. Her şey binlerce yıllık o karanlık suya geri döner. Peki başının 5 metre üzerinde her an kendisini yutmaya hazır bir okyanus varken bir millet nasıl dünyanın en huzurlu ve en zengin toplumuna dönüşebilir? Toprağı olmayan, gri bir gökyüzüne sahip bir bataklık nasıl oldu da doğayı tamamen devre dışı bırakıp yerine kusursuz bir bolluk simülasyonu kurdu? Hazırsanız rasyonelitenin kibirle birleştiği o noktaya, doğanın yaşayamazsın dediği yerde kurulan bu sentetik medeniyetin otopsisine başlayalım. Çünkü Hollanda aslında var olmaması gereken bir ülke. Dünyanın geri kalanında coğrafya bir kaderdir. Dağ neredeyse şehri oraya kurarsınız. Nehir nereden akıyorsa tarımı onun etrafında yaparsınız. Yani doğa size bir oyun alanı sunar ve siz o kurallara göre oynarsınız. Ama Hollandalılar için durum tam tersi. Orada meşhur bir söz vardır. Tanrı dünyayı yarattı ama Hollanda'yı Hollandalılar kurdu. Bu sadece kibirli bir yerel şaka değil. Aslında koca bir milletin doğaya karşı tuttuğu o rasyonel hıncın özeti. Bir düşünün, bir tarafınızda her an sizi yutmaya hazır Atlas Okyanusu var. Elinizde ise sadece çamurlu bir bataklık. Normalde yapacağınız şey orayı terk etmektir. Ama Hollandalılar kaçmadı. Okyanusu geri itmeye karar verdiler. Ve belki de insanlık tarihinde ilk kez bir toplum doğaya uyum sağlamak yerine doğayı kendi ihtiyaçlarına göre en baştan sıfırdan yeniden tasarlamaya başladı. Elbette ki bu videoda sadece barajları ve yel değirmenlerini konuşmayacağız. Asıl bakacağımız yer toprağı olmayan, sürekli gri bir gökyüzünün altında yaşayan bu insanların doğayı bypass ederek nasıl bir bolluk simülasyonu kurduğu olacak. Hollanda'nın bugün sahip olduğu o devasa disiplini anlamak için modern binaları bir kenara bırakıp Orta Çağ'ın karanlık ve ıslak bataklıklarına dönmemiz gerekiyor. O dönemde Avrupa'nın geri kalanında krallar şatolarında oturup toprak kavgasındayken burada bambaşka bir düşman vardı. Kuzey Denizi. Peki akıl kârı değilken kim neden buraya gelir? Bu çamur deryasına ilk yerleşenler aslında Roma İmparatorluğu'nun çöküş döneminde o büyük kavimler göçü keşmekeşinden kaçanlardı. Bölgeye asıl karakterini veren 3 ana grup vardı. Frizler, Saksonlar ve Franklar. Frizler gerçek bataklık uzmanlarıydı. Roma ordusu Avrupa'nın içlerine girerken Frizler kimsenin at süremeyeceği, gemi yüzdüremeyeceği o balçık bölgelere çekildiler. Onlar için bu çamur bir hapishane değil, Roma zulmünden korunacakları bir sığınaktı. Saksonlar ve Franklar ise kuzeyden ve doğudan gelen savaşçı bir topluluktu. Verimli topraklar zaten kapışıldığı için kendilerini kimsenin istemediği bu deltalarda yer açtılar. Buraya gelmelerinin sebebi sadece güvenlik değildi. Vergi ve feodalizmden kaçışta büyük bir etkendi. Avrupa'da köylü bir lordun malı sayılırken bu bataklıkta lord falan yoktu. Çünkü hiçbir soylu ayağını bu çamura sokmak istemiyordu. Yani Hollanda'nın temellerini, özgürlüğünü çamurla takas eden o inatçı kaçaklar atmıştı. Peki bu insanlar o devasa ıslaklıkta, daha ortada ne bir set ne bir mühendislik varken nasıl hayatta kalmıştı? İşin aslı bundan 10.000 yıl önce. Hollanda bugün bildiğimiz o sulak delta değil, İngiltere'ye kadar uzanan Daggerland adında devasa bir kara parçasıydı. İlk yerliler burada geyik avlıyor, toplayıcılık yaparak yaşıyorlardı. Ancak sular yükselip Daggerland okyanusa gömülünce bu halk bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ya kaçacaklardı ya da suyla yaşamayı öğreneceklerdi. Onlar kalmayı seçti. Önce suları keşfettiler. Bugün dünyanın bilinen en eski kanosu olan Pese kanosunun Hollanda'da bulunması tesadüf değil. Bu adamlar çiftçi olmadan binlerce yıl önce suların üzerinde yaşayan usta balıkçılardı. Ringa balığı ve istiridye onların ilk hayat sigortası oldu. Peki ya tarım? Tuzlu bir bataklıkta nasıl ekim yapılabilirdi ki? Milattan önce 5000 civarında tarım ve hayvancılık bölgeye ulaştığında Hollandalılar imkansız bir tabloyla karşı karşıyaydı. Toprak sürekli deniz suyuyla yıkanıyor. Tuzdan dolayı hiçbir şey yetişmiyordu. İşte bu noktada Hollanda rasyonelitesi devreye girdi. İlk yerliler sular çekildiğinde o tuzlu balçıkta hangi bitkinin ölmediğini
izlediler. Buğdayın bittiği yerde arpa ve yulafın direnç gösterdiğini fark edince binlerce yıl boyunca sadece dayanıklı tohumları seçerek kendi tuzcul bitkilerini yani halofitleri keşfettiler. İşin en zekice kısmı şuydu. Yeni kurutulan topraklara önce hiçbir şey ekmiyor. Oraya koyunları salıyorlardı. Koyunlar hem o sert tuzlu bitkileri yiyor hem de toprağı çiğneyerek sıkıştırıyordu. Ardından açtıkları basit hendeklerle yağmur suyunun topraktaki tuzu yıkayıp götürmesini bekliyorlardı. Yani koyunlar Hollanda'nın ilk toprak ıslah makineleriydi. Bu süreçte hayatta kalmak için toprağı elleriyle yığıp yapay tepeler yani terpler oluşturdular. Deniz yükseldiğinde evlerini o tepelerin üstüne taşıyor, çekildiğinde ise aşağıya inip tuzundan arındırdıkları o zorlu arazide tarım yapıyorlardı. Bu insanlar tarıma geçse bile avcılığı ve balıkçılığı hiç bırakmadılar. Çünkü suyun ne zaman her şeyi geri alacağını asla bilemezlerdi. Bir Hollandalı'nın disiplini işte bu yedekli yaşama zorunluluğundan doğdu. Gelgit vaktini 10 dakika şaşırmak demek sadece mahsulü değil, binlerce yıllık o zahmetli ıslah sürecini, hayvanlarını ve ailelerini kaybetmek demekti. Yani disiplin onlar için kültürel bir tercih değil, nefes almak kadar hayati, ıslanmamak kadar önemli bir refleksti. Onlar suyla savaşmayı değil, suyun içinden parça parça toprak çalmayı öğrendiler. Münferit çabalarla yüzyıllarca idare etmişlerdi. Ama 1287 yılında Saint Louis tufanı her şeyi değiştirdi. Kuzey Denizi öyle bir öfkeyle daldı ki içeriye 50 binden fazla insan o gece boğulmuştu ve bugünkü iç denizi oluşturmuştu. Bu felaket onlara çok acı bir gerçeği öğretti. Tek başına kurduğun o küçük tepe seni kurtarmaya yetmez. İşte bu devasa yıkımın küllerinden dünyanın ilk işlevsel demokrasisi olan su kurulları doğdu. Bir köy setini tamir etmezse yan köyün de boğulacağını anladılar. Bu yüzden kralı, din adamı, zengini ve fakiri aynı masaya oturttular. Siyaset, din veya dil ne olursa olsun suyun tahliyesi konusunda herkes anlaşmak zorundaydı. Bu kurullar o kadar güçlüydü ki vergileri bizzat topluyor ve bütçeyi sadece su mühendisliğine harcıyorlardı. Avrupa şatolar inşa edip birbirini keserken Hollandalılar dünyada eşi benzeri olmayan bir kolektif savunma sistemi inşa ediyordu. Eğer o dönemde bu topraklarda yaşıyorsanız hayatta kalmak için tek bir seçeneğiniz komşunuzla işbirliği yapmaktı. Çünkü okyanusa karşı örülen setteki tek bir delik sadece sizin değil, tüm köyün sonu demekti. İşte Hollanda'yı Hollanda yapan o meşhur su kurulları tam da bu çaresizlikten doğdu. Bunlar Avrupa'nın hatta belki dünyanın ilk demokratik kurumlarıydı. Ama bir farkla. Hollanda'da demokrasi romantik bir özgürlük arayışından değil, toplu halde boğulmama zorunluluğundan doğmuştu. Kralların emirlerinden çok suların yükselişine göre hareket etmek zorundaydılar. Bu kolektif disiplin Hollanda'da toplumun genetik koduna işlendi. Onlar için ortak karar almak bir nezaket değil, bir operasyonel gereklilikti. Fakat bu disiplini tek başına mühendislikle açıklayamayız. Avrupa'nın en katı inanç sistemlerinden biri olan Kalvinizm eşlik etti. Kalvinizm onlara şunu öğretti: Tanrı çalışanı ve verimli olanı sever. Bu inanç sistemi Hollanda'nın o meşhur sadeliğinin ve verimlilik saplantısının temelidir. Güney Avrupa'daki görkemli kiliseler, altın varaklı saraylar burada yerini sağlam barajlara ve işlevsel binalara bıraktı. Çünkü denizin her an her şeyi yutabileceği bir coğrafyada gösteriş değil, sadece verimlilik kutsaldı. Biriktirdiğiniz parayı lüks bir saraya harcamak bir günahtı. Ama o parayı daha güçlü bir baraj kurmak veya daha hızlı bir gemi inşa etmek için kullanmak Tanrı'ya giden yoldu. Hollandalılar için hayat her saniyesi optimize edilmesi gereken bir emanet gibiydi. İşte bu yüzden bugün gördüğümüz o ultramodern Hollanda aslında yüzyıllar süren bir sürekli hayatta kalma psikolojisinin eseridir. Onlar doğayı dize getirirken aslında suyla savaşan o disiplinli köylünün ruhunu modern dünyanın en rasyonel işletim sistemine dönüştürdüler. Ve yüzyıllar süren o titiz ıslah süreci, su kurulları ve el yordamıyla yükseltilen setler, Hollandalılar artık denizi evcilleştirdiklerini, sistemi kurduklarını sanıyorlardı. Ancak doğa, insanoğlunun kurduğu hiçbir denkleme tam olarak sığmaz. 31 Ocak 1953 gecesi. Kuzey Denizi yüzyıllardır biriktirdiği öfkesiyle geri geldi. O gece rüzgarın hızı saatte 150 kilometreyi aşmıştı. Gelgitler beklenmedik bir devasa dalgaya dönüşürken ve Hollandalıların güvenli sandığı o setler kağıt gibi yırtıldı. Bir gece içinde deniz binlerce yıldır çalınan her şeyi geri aldı. Sabah olduğunda tablo korkunçtu. 1836 ölü.
sular altında kalan binlerce ev ve yok olan bir gelecek algısı. Bu sadece bir sel değildi. Bu Hollanda'nın kurduğu dünyanın sistem hatası vermesiydi. İnsanlar ranzaların üzerinde, çatılarda o soğuk suyun yükselişini izlerken tek bir şeyi anladılar. Artık sadece denizi durdurmak yetmiyordu. Onu yönetmek zorundaydılar. Bu travmanın yanıtı insanlık tarihinin en büyük mühendislik projesi olan Delta Works oldu. Hollandalılar savunma yapmayı bıraktılar ve kıyı şeridine devasa bir işletim sistemi kurdular. Eğer bugün deniz seviyesi kritik noktayı geçerse her biri Eyfel Kulesi büyüklüğünde ve ağırlığında olan kilometrelerce uzunluktaki dev kapaklar tek bir bilgisayar komutuyla otomatik olarak kapanıyor. Yani Hollandalılar bu noktada selleri tahmin etmeyi bırakıp sistemi doğrudan yeniden yazdılar. Kontrol altında tutulması gereken teknik bir değişkene dönüştü. Bu insanoğlunun coğrafya üzerindeki mutlak kontrol arayışının zirvesiydi. Onlar artık doğaya uyum sağlayan bir yer değil, doğayı bir düğmeye basarak yönetebilen devasa bir yapı haline gelmişti. Ama Hollandalılar artık sadece denizi kontrol etmekle kalmıyorlardı. Coğrafyanın her bir santimetresini kendi ihtiyaçlarına göre yavaş yavaş yeniden tasarlamaya başlamışlardı. İşte bu sentetik dünyanın yarattığı asıl büyük mucize denizin bittiği yerde, o topraksız tarlaların içinde gizliydi. Denizi dize getiren bu devasa mühendislik sadece beton barajlar inşa etmedi. Aslında Hollanda insanının zihnini de en baştan hata kabul etmeyen bir yazılım gibi yeniden şekillendirdi. Çünkü bu topraklarda uzlaşmak bir centilmenlik göstergesi değil, teknik bir zorunluluktu. Hollandalıların o meşhur Dutch Directness dedikleri, bazen kabalık derecesine varan aşırı dürüstlükleri tam burada doğuyor. Bir düşünün, okyanusa karşı omuz omuza set örerken komşunuza nazik davranmaya, kelimeleri süslemeye vaktiniz yoktur. Kriz anında yanlış anlaşılmak burada ölümcüldür. Bu yüzden toplumda dürüstlük kibarlığın önüne geçti. Duygular verimliliğe kurban edildi. Hollanda'da sosyal hayat sürpriz üretmek için değil, insan ilişkilerindeki sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmıştı. Bu rasyonellik zamanla okyanusun kıyısından çıkıp Hollandalıların yatak odalarına, kahve masalarına kadar sızdı. Bugün Hollanda'da bir arkadaşınıza şöyle bir uğrayıp kahve içmek neredeyse imkansızdır. Genellikle her şey haftalar öncesinden takvime işlenir. Çünkü spontanlık, yani doğaçlama, kontrol edilemeyen bir boşluktur. Ve Hollandalılar yüzyıllarca o boşlukların nasıl sularla dolduğunu izlediler. Doğayı kontrol altına alma saplantısı sonunda insanın kendi doğasını da prangaya vurmuştu. Hayatın içindeki o tatlı düzensizlik, o heyecan verici kaos yerini pürüzsüz ama ruhsuz bir planlılığa bıraktı. Aslında gördüğünüz bu muazzam refah kolektif bir kontrol saplantısının eseri. Denizi dize getiren o zeka sonunda doğayı kusursuz bir makineye dönüştürdü. Ama o makinenin içinde yaşayan insanı da duygularını bile optimize eden birer sistem analistine çevirdi. Bugün tüm dünya aynı korkuyla iklim krizi ve yükselen suları bekliyor. Haritaların değişeceği o karanlık senaryolar artık birer olasılık olmaktan ziyade birer takvim meselesi. Ama bu küresel panik dalgasının içinde Hollandalılar şaşırtıcı derecede sakin. Dünya yükselen sulardan korkarken onlar bu süreci çoktan birer veri setine dönüştürdüler. Ancak Hollanda'nın bize gösterdiği asıl gerçek bir mühendislik başarısından çok daha fazlası. Burası doğallık kavramının yerini tamamen insan zekasının bıraktığı devasa bir laboratuvar. Belki de insanlık doğayla uyum içinde yaşama fikrinden yavaş yavaş uzaklaşıyor ve Hollanda bize geleceğin insanını tarif ediyor. Doğayla uyum içinde yaşayan değil, doğayı kendi ihtiyacına göre sürekli yeniden tasarlayan bir tür. Ancak bu kusursuz tasarımın bedeli ağır olabilir. Doğayı tamamen kontrol etmeyi başaran insan, hayatı yaşanabilir kılan o küçük düzensizlikleri, o beklenmedik heyecanları ve ruhun o kontrol edilemez parçalarını da yok ediyor olabilir mi? Belki de Hollanda geleceğin ütopyası gibi görünüyor. Ama asıl korkutucu soru şu: İnsan ruhu her saniyesi optimize edilmiş, hatasız ve tamamen yapay bir dünyada yaşamaya ne kadar dayanabilir?